Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün alternatif akım nedir, özelliği nedir? Direnç devresi olursa, bobin devresi olursa ya da sağaç devresi olursa arkadaşlar, alternatif akım nasıl geçecek bu devreden, nasıl bir durum meydana gelecek ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar bir dirençli devrenin doğru akımda ve alternatif akımda ne gibi farklar meydana getiriyor? Buna bakalım. Yani fark meydana geliyor mu gelmiyor mu buna bakalım. Dirençli devreyi biz 10. sınıfta işlemiştik. Direnç ısı enerjisi üretiyordu. Rezistans diyorduk arkadaşlar. Şöyle R ile gösterelim. Ve buradaki V gerilim değerine karşılık artıdan çıkacak şekilde bir I ya da bir I meydana geliyor demiştik. Burada bir ısı enerjisi üretiliyor ya da burada bir lamba yanıyor olabilir. Vır formülüne göre geçecek akım hesaplanıyordu arkadaşlar. Alternatif akıma geldiğimizde yine burada bir R değerimiz var. Yani bir rezistans değerimiz, bir ütü olabilir arkadaşlar. Biz bunu prize taktığımızda ütünün ısındığını görüyoruz ve buradan arkadaşlar I etkin akımı eğer burada V etkin voltajı alternatif akım olarak geçiyorsa yine Vır formülünü kullanıyoruz arkadaşlar. Burada alternatif akımın frekansı yani saniyedeki değişme miktarı dirençte herhangi bir etki meydana getirmiyor. Yani normalde bildiğimiz doğru akım gibi hesaplıyoruz arkadaşlar. Yine Vır formülünü bu şekilde yazıyoruz. Maksimum voltajlar cinsinden V max eşittir I max çarpı R yazacağız arkadaşlar. Yani bir fark yok. Şimdi bobinli devre diyelim. Bobinli devrenin doğru akım karşılığında ne olacak ona bakalım. Arkadaşlar bu bobinleri manyetik alan üretmek için yapmıştık biliyorsunuz. Manyetik alan ve burada sargı sayısıyla manyetik alan doğru orantılıydı. İşte genişlikle de manyetik alan ters orantılıydı gibi arkadaşlar manyetik alan miktarını bulmuştuk. Şimdi burada arkadaşlar bu telimiz tabii bir direnci olacak. Bu tel arkadaşlar ohmik direnç olarak geçiyor. Şöyle yazalım. Ohmik direnç. Yani bu telin direnci. Siz burada bir tel kullandınız ve bu tel tabii ki bir miktar dirence sahip ve daha öncesinden bizim bildiğimiz direnç değeri ohmik direnç, saf direnç diye geçiyor arkadaşlar. Saf direnç. Ve bu dirence göre arkadaşlar buraya yazdığınızda bir miktar buradan ne yapacak? Artı yönünden bir I akımı geçmiş olacak arkadaşlar. Bobinin doğru akımda sadece ohmik ya da ohmik diye geçiyor bazen. Direnci vardır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bobinin alternatif akımda nasıl davrandığını, nasıl bir etki yaptığını arkadaşlar görmeye çalışalım. Alternatif akım yönü sürekli değişen akımdı. Artıyor, azalıyor biliyorsunuz. Sinüzoidal demiştik. Artı yönde artan sonra artı yönde azalan bir akım oluyordu. Sonra eksi yönde artan ve eksi yönde tekrar azalan bir akım şeklinde bir durum meydana getiriyordu. Bobin değişimi sevmiyordu biliyorsunuz. Eğer bir sistemde akım artıyorsa ters yönde bir öz indüksiyon meydana getiriyordu. Azalıyorsa aynı yönde bir öz indüksiyon meydana getiriyordu. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle yazalım. Öz indüksiyon meydana getiriyor. Kendisini meydana getiren etkiye ters yönde olacak şekilde arkadaşlar bir öz indüksiyon meydana getiriyordu. Öz indüksiyon akımı meydana getiriyordu. Dolayısıyla eğer bu tarafa doğru artan bir akım meydana gelmişse şu tarafa doğru bir I öz indüksiyon biliyorsunuz meydana gelecek. Sonrasında azalan bir akım meydana gelmişse bu tarafa doğru yine bu sefer aynı yönde yani azalan akımı güçlendirecek şekilde bir I öz indüksiyon akımı meydana getirecek arkadaşlar. Dolayısıyla burada değişime sürekli karşı koyan bir bobinden bahsediyoruz alternatif akımda arkadaşlar. Dolayısıyla akımın bu şekilde değişmesi bir sanal direnç etkisi meydana getirmiş oluyor arkadaşlar. Yani normalde zaten tel olmasından kaynaklanan bir ohmik direnci var. Fakat akımın sürekli değişmesinden kaynaklanan bir de sanal direnci var arkadaşlar. İşte bobinin tel olmasından kaynaklanan şöyle bir yazalım neydi bu? Ohmik direnci vardı zaten. Bobinin tel olmasından kaynaklanan direncine ohmik direnç denir demiştik. Bobinin alternatif akımdaki değişimlere karşı gösterdiği dirence indüktif reaktans denir arkadaşlar. Yani
bir direnç etkisi daha meydana geliyor. Tabii ki bu direnç etkisi alternatif akımdan dolayı meydana geliyor. Alternatif akımın yönünün sürekli değişmesinden meydana geliyor. İndüktif reaktans dediğimiz bu direnç değeri bobinin yapısı diyelim arkadaşlar. Yapısı ve arkadaşlar akımın frekansına bağlıdır. Frekansına. Ve arkadaşlar burada XL şeklinde gösterir. Çünkü bobinler arkadaşlar L şeklinde ifade ediliyor. Bunların öz indüksiyon katsayıları ve XL de arkadaşlar indüktif reaktans ve ohm cinsinden arkadaşlar. Şöyle ohm olarak ifade ediyor bunların direnç değeri. Fakat bunlar sanal dirençlerdir. Sadece alternatif akımda meydana gelir. Birimi ohm'dur arkadaşlar. Frekans artarsa bobinin bu direnci de artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla frekans artarsa XL yani indüktif reaktans artar. Şimdi şu soruya bakalım. Şekildeki devrede alternatif akım kaynağına bağlı bir bobin vardır. Bobinin indüktif reaktansının azalması için. Arkadaşlar ne dedik biz burada? Frekans ile doğru orantı. Yani XL ile frekans doğru orantılı. Dolayısıyla ben burada indüktif reaktansı azaltmak istiyorsam frekansı da azaltabilirim arkadaşlar. Alternatif akımın etkin değerini azaltmak arkadaşlar burada formülümüz şu oluyor. V etkin I etkin çarpı XL oluyor. Ve burada arkadaşlar XL değeri buradaki gerilimlerden bağımsızdır. Yani buradaki yapı ile ilgili bir şeydir ve frekansla ilgili bir şeydir. Alternatif akımın gerilimini azaltmak ya da arttırmak, yani arttırdığımda mesela akım artıyor. Bunda bir değişim meydana gelmiyor. Yani gerilimin miktarına bağlı değil, yapıldığı bu sarım sayısına ve aynı zamanda kullanılan akımın frekansına bağlıdır. Dolayısıyla alternatif akımın etkin değerini azaltmak bir işe yaramıyor. Alternatif akımın frekansını azaltmak. Şimdi burada bu etkili frekansı azaltırsak XL yani indüktif reaktans azalacak. Bu doğru. Alternatif akımın maksimum değerini azaltmak, yine maksimum değeri etki yapmıyor demiştik. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olacak arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. Bir alternatif akım devresinde bobin için diyor. Yani bir alternatif akım devremiz var. Bobini bağlamışız arkadaşlar. Şu şekilde değişken akıma bağlamışız. Bu bobin için doğru akıma göre akımı bir miktar azaltır. Yani ben bunu doğru akıma bağlasaydım ne olurdu? Arkadaşlar doğru akıma yani bir pile bir aküye bağladığınızda sadece ohmik direnci var. Ama alternatif akıma bağladığınızda hem ohmik direnci var hem de XL yani indüktif reaktansı var. Dolayısıyla direnç miktarı bir miktar arttı. Dolayısıyla buradan buraya geçtiğimizde arkadaşlar aynı miktarda volt değerine maruz kaldıysa burada ne olacaktır? Doğru akıma göre akım miktarı akımı bir miktar azaltır. Evet, doğrudur arkadaşlar. Öz indüksiyon akımı oluşturur. Evet, alternatif akıma konulduğunda sürekli bir öz indüksiyon akımı meydana getiriyordu bu. Doğrudur. Devrenin direnci ne azaltır diyor. Hayır arkadaşlar, alternatif akıma koyduğumuzda indüktif reaktans geldiği için direnç değeri bir miktar daha fazla olur. Buna göre cevabımız 1 ve 2 Ceyhan seçeneği olacak. Şimdi arkadaşlar kondansatörlü yani saçlı devreye bakalım. Sağcı doğru akıma bağladığımızda yani bir pile bağladığımızda arkadaşlar pilin artı kutbunun bağlı olduğu levhanın artı yükle, pilin eksi kutbunun bağlı olduğu levhanın da eksi yükle yüklendiğini biliyoruz arkadaşlar. Burada pilimiz bir V gerilim ile ne yaptı? Bu sağcı yükledi. İlk başta diyelim bir I akımı var. Fakat bu I akımı azalarak arkadaşlar 0 oluyor. Yani sonra I eşittir 0 oluyor demiştik. Yani sadece yüklenecek kadar bir akım geçiyor. Ve burada arkadaşlar Q eşittir CV formülüne göre sığacın yükünü hesaplıyorduk. Şimdi o zaman arkadaşlar sığaç levhaları bu şekilde birbirine değmeyen bir devre elemanı olduğuna göre arkadaşlar devamlı bir akım meydana getirmeyecek. Nerede devamlı bir akım meydana getirmeyecek?
doğru akımda arkadaşlar. Peki kondansatör doğru akımda nasıl davranır? Demek ki bir miktar dolacak, ondan sonra akımı kesecek arkadaşlar. Akım geçmediği için de arkadaşlar direnci sonsuz gibidir. Yani sonsuz dirençte hiç akım geçmeyecektir. Dolayısıyla sonsuz gibi davranır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sağcı alternatif akıma bağladığımızda nasıl bir etki olacak? Bakalım. Şimdi akım diyelim ki saat yönünde aksın. Sağcın bu tarafı artı, diğer tarafı eksi olacak arkadaşlar. Sonra akım ters yöne döndüğünde bu sefer sağ taraf artı, sol taraf eksi olacak arkadaşlar ve sağaç kendi üzerindeki yükü tekrar ne yapacak? Devreye verecek. Dolayısıyla akımın bir bu tarafa doğru, bir diğer tarafa doğru gelmesi ve sağaçtaki yükün de arkadaşlar akımın da devreye gelmesiyle bir direnç etkisi meydana geliyor arkadaşlar sağaçta. Buna da kapasitif reaktans diyoruz arkadaşlar. Kapasitif reaktans. Yani sağaçta yüklenen yükün devreye verilmesiyle akımın bu değişimine karşı konulan sanal direnç etkisidir arkadaşlar. XC ile gösterilir ve bu arkadaşlar frekansla ters orantılı bir direnci temsil ediyor. Ve siz burada arkadaşlar yine ohm yasasını uygulayacaksınız. V eşittir I çarpı I, mesela V etkin eşittir I etkin çarpı XC şeklinde ohm yasası uygulanacak arkadaşlar. Kondansatörün metal yapısından bir ohmik direnci meydana gelecek arkadaşlar. Yani zaten her eleman telden ve metalden yapılmıştır. Bundan dolayı bu telin üzerinde akımın gitmesine karşı bir tepki tabii ki var. Yani bir ohmik direnç zaten var. Kondansatörün alternatif akımdaki değişimlere karşı gösterdiği direnç neydi arkadaşlar? Kapasitif reaktans. Kapasitif reaktans. Yani bu bir sanal dirençti arkadaşlar. Yani değişime karşı tepki direncidir. Kapasitif reaktans sağya bağlıdır. Yani sağ değerine, kapasite değerine, farad değerine bağlıdır arkadaşlar. Farad değeri olarak sağsı ne kadar fazla buna bağlıdır. Bir de arkadaşlar akımın frekansına bağlıdır. Yani alternatif akımın frekansı ne kadar fazla. Ve arkadaşlar XC şeklinde ifade ediliyor dedik. Birimi ohm'dur arkadaşlar. Ve frekans artarsa XC azalır. Frekans artarsa XC azalır. Ters orantılıdır. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. Şekildeki devrede alternatif akım kaynağına bağlı bir sağaç vardır diyor. Sağacın kapasitif reaktansının azaltılması için hangileri yapılmalıdır? Arkadaşlar kapasitif reaktans dediğimiz yani XC sağsına bağlı ve frekansa bağlıdır dedik. Yani C sağa bağlı ve aynı zamanda F frekansa bağlı. Peki nasıl bağlıydı? Arkadaşlar ters orantılıydı. Yani burada kapasitif reaktansın artması için sağ azaltılmalı ya da frekans azaltılmalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla hem sağ hem de frekansla ters orantılıdır. Dolayısıyla sağcın levhalar arasındaki uzaklığın azaltılması yani C eşittir biliyorsunuz E0 A bölü D şeklinde ifade ediyorduk. Ve burada levhalar arasındaki uzaklık arkadaşlar D olarak gösteriliyordu. D'nin azaltılması sağ'yı arttırır. Burada kapasitif reaktansın azaltılması için diyor. Burada azalması için şöyle yazalım arkadaşlar. XC'nin azalması için sağ'nın artması ya da frekansın artması gerekiyor. Bize sorulan budur arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada sağcı arttırmamız ve frekansı arttırmamız gerekiyor. O zaman D mesafesi azalınca sağaç artıyordu. Dolayısıyla bu bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Sağacın levhaları arasına elektriksel geçirgenliği büyük olan bir yalıtkan konulması. Yani E0'ın arttırılması. Evet E0'ın yani şuradaki malzemenin dielektrik geçirgenliğinin artması sağacı arttırıyor. Sağacın artması da kapasitif reaktansı azaltıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da alacağız. Alternatif akım kaynağının frekansının arttırılması. Evet frekansın artması da yine kapasitif reaktansı azaltıyor demiştik. Dolayısıyla bunu da alacağız. Buna göre cevabımız 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Şu soruya bakalım. Bir kondansatör devresi için yargılarından hangileri doğrudur demiş.
DC devresinde yani doğru akım devresinde bir süre sonra akım durur. Evet arkadaşlar, bu doğruydu biliyorsunuz. Yani bir sığacı bir pile bağladığınızda sığaç yüklendikten sonra devreden akım geçmemeye başlıyordu. Dolayısıyla bunu alacağız. AC yani alternatif akım devresinde sürekli yük depolar ve boşalır. Demiştik ki alternatif akıma bağladığımızda sağcı akım işte saat yönündeyse mesela şöyle bu tarafta doğruysa buralara artı diğer taraf eksi olur dedik. Sonra diğer tarafa döndüğünde akım bu sefer sağ taraf artı diğer taraf eksi olur şeklinde. Yani alternatif akım devresinde sürekli yük depolar ve boşaltır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Alternatif akım devresinde devrenin direncini arttırır. Yani bir eleman var. Bir de ne yaptınız? Sağaç bağladınız. Sağaçtan dolayı da biliyorsunuz XC geliyordu. Dolayısıyla ne yapacaktır? Devrenin direncini arttıracaktır. Buna göre cevabımız Edirne seçeneği olacak. Şimdi arkadaşlar burada bir doğru akım devresi var. Bobin ve direnç bu devrede seri olarak bağlanmış. Ve doğru akım devresinde burada anahtarı açtığımızda ne olacak buna bakacağız. Burada da arkadaşlar sağaç ve direnç var. Sığaç ve direnç bu şekilde seri bağlandığında arkadaşlar sığaç üzerinden akım geçmediğini yani doğru akımda sadece yüklenecek kadar akım geçtiğini biliyoruz. İsterseniz hemen görelim. Hemen başlattım. Burada dikkat ederseniz bobin yüklendi ve akım geçiyor. Bobin ve dirençte arkadaşlar. Kondansatörde ise kondansatör doldu yani akım birden maksimum oldu. Sonra da arkadaşlar akış durdu ve akım şu anda 0 arkadaşlar. Şimdi tekrardan ben anahtarları kapattığımda şu anda biliyorsunuz burada bobinde bir manyetik alan etkisi var. Burada sağaçta da arkadaşlar bir elektrik alan etkisi var. Ve ben anahtarı değiştirdiğimde bu sefer kondansatör ve direnç bağlı olmuş olacak. Burada da arkadaşlar bobin ve direnç bağlı olmuş olacak. Burada ben bobindeki manyetik alan etkisiyle oluşan indüksiyondan dolayı arkadaşlar bir akım meydana gelecek ve bu direnç üzerinden geçerek ısıya dönüşecek arkadaşlar. Burada da elektriksel alandan meydana gelen bu yük birikmesi yine dirençte ısıya dönüşecek. Şöyle bir bakalım. Dikkat ederseniz burada hemen sıfırlandı. Şöyle. Burada da arkadaşlar yine yük sıfırlanarak akımın sıfır olması durumu meydana geldi. Arkadaşlar şimdi de bir sığacımız ve bir direncimiz varsa doğru akımda nasıl davranacak? Bunun animasyonunu görelim. Yani sığaç yükleniyordu ve akımı kesiyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bir miktar küçük bir akım meydana geliyor. Sonra sıfırlanıyordu. Hemen görelim arkadaşlar. Açtık. Hemen bir bakın akım oluştu. Sonrasında da akım durdu arkadaşlar. Şimdi bunu değiştiriyorum. Buraya bir alternatif akım bağlıyorum arkadaşlar. Bakın alternatif akımda sürekli bu tarafa bir tarafa doğru gidiyor. Sonra diğer tarafa. Yani sağacın önce işte sol tarafı yükleniyor. Sonra sağ. Sonra tekrar sol. Sonra tekrar sağ olacak şekilde arkadaşlar. Devreden bir sağa bir sola akım geçiyor ve direnç burada arkadaşlar çalışıyor. Dolayısıyla direnç için bir etki meydana gelmiyor. Sığaç da arkadaşlar bir indüktif reaktans yapıyor. Yani devreden akım geçmesini sağlıyor demiştik. Şimdi buradaki devremizde bir doğru akım kaynağımız, bobinimiz ve bir direncimiz var arkadaşlar. Anahtarımız şu anda açık durumda. Doğru akımda bobin devamlı akım geçiriyor demiştik. İçinde ohmik direnç olacak şekilde arkadaşlar bir direnç meydana gelir. Aynı zamanda bakın bir direnç daha var devrede. Yani iki direnç birbirine seri bağlanmış gibi oldu arkadaşlar. Dolayısıyla burada dirençten geçen akım bobinden de geçerek devreyi tamamlıyor. Kondansatörde geçemiyordu biliyorsunuz. Yani devamlı akım oluşmuyordu. Fakat bobinde devamlı akım meydana gelecek. Anahtarı kapatalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz sürekli bir akım burada meydana geliyor. Şimdi burada bobin varken arkadaşlar bu devremizde doğru akım değil de alternatif akım kaynağı koyarsak ne olur? Şöyle değiştirelim bunu. Doğru akım değil. Alternatif akım koyduk. Alternatif akım direnç üzerinden akımın geçtiğini biliyoruz. Bobinden de arkadaşlar bir öz indüksiyon meydana getiriyordu. Yani sürekli akım değişiyordu. Bir öz indüksiyon meydana getiriyordu. Fakat yine bir akımın geçmesine izin veriyordu demiştik arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. Şekildeki devrede doğru akım ve alternatif akım kaynaklarına bağlı sağaç ve lambalar vardır. Devreden akım geçtikten bir süre sonra
Lambaların ikisi de ışık vermeye devam eder mi? Nedenini açıklayınız. Arkadaşlar doğru akımda sağaç yüklenene kadar bir akım geçiyordu. Dolayısıyla sağaç yüklenene kadar lamba yanacak. Sonra bu lamba sönecek arkadaşlar. Fakat alternatif akımda bir tarafa doğru diğer tarafa doğru olacak şekilde sürekli yön değiştirerek lambanın üzerinden yani direncin üzerinden bir akım geçişi meydana geliyordu. Sağaç olsa bile arkadaşlar sağacın bir kapasitif reaktansı meydana geliyordu. Fakat yanındaki direncin üzerinden akım geçmesine izin veriyordu arkadaşlar. Dolayısıyla X söner, Y yanmaya devam eder. Şimdi arkadaşlar RLC devresi diyelim. Yani teker teker R devresi, bobin devresi ve sağaç devresini arkadaşlar biz alternatif akıma bağladığımızda nasıl bir etki olacak demiştik. Şimdi arkadaşlar üçlü bağladığımızda nasıl bir etki olacak onu görmeye çalışalım. Öncelikle RLC devresi dediğimiz devre arkadaşlar radyo alıcı devresidir. Radyo alıcısıdır. Şimdi biz devrede alternatif akım yani AC akım kullanıyoruz biliyorsunuz ve frekansı 50 Hz olarak kullanıyoruz Türkiye'de. 60 Hz kullansaydık ne olurdu? Ona bir bakalım arkadaşlar. Yani frekansı arttırdığımızda bobinde, dirençte ve sağaçta nasıl bir değişiklik meydana geliyor? Biliyorsunuz direncin frekansla bir etkisi yoktu. Yani alternatif akımın frekansı değişse de dirençte bir değişiklik meydana gelmezdi. Bobinde frekans arttığında bobinin indüktif reaktansı artıyordu. Yani XL'si artıyordu arkadaşlar. Sağaca baktığımızda frekans arttığında kapasitif reaktans azalıyordu. Yani ters orantılı demiştik arkadaşlar. Şimdi bu üç devreyi bu şekilde bağladığımızda devrede toplam bir direnç etkisi yapacaklar. Bu seri bağlı elemanlarımızın bir ohmik dirençleri var. Bir de dikkat ederseniz kapasitif reaktansları ya da indüktif reaktansları var arkadaşlar. Yani bir direnç olmalarından, tel olmalarından kaynaklanan bir etkileri var. Bir de arkadaşlar alternatif akıma tepki dirençleri var. Dolayısıyla bunların toplam direnç etkisine empedans denir. Yani şöyle Z harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. İle gösterilir. Ve toplam direnç etkisi yani eşdeğer direnç etkisidir. Eşdeğer direnç. Arkadaşlar ohm olarak gösteriyoruz tabii biz direnç değerini. Dolayısıyla burada yine ohm olarak yazalım. Rezonans dediğimizde arkadaşlar rezonans burada bobin ve sağacın birbirini nötrleme etkisidir. Bobin frekansla doğru orantılıydı. Sağaç frekansla ters orantılıydı ve dolayısıyla bunlar arkadaşlar birbirlerini nötrlüyor ve birbirlerini nötrlediği duruma rezonans deniyor. Yani XL değerinin XC'yi sıfırlama durumudur. XL'nin XC'yi sıfırlama durumudur. Bu durumda arkadaşlar bu ikisi birbirini götürdüğü için sadece direnç kalacak. Yani devrenin empedansı yani devrenin eşdeğer direnci sadece R'nin direnci olacak. Dolayısıyla bu ikisi birbirini götürdüğünde düşük bir direnç değeri kalacağı için devreden maksimum miktarda akım geçecek arkadaşlar. Rezonans durumunda empedans yani eşdeğer direnç Z değeri sadece R'ye eşit olur ve devreden maksimum akım geçer. Maksimum akım geçer. Sağaç değiştirilerek farklı radyo frekanslarının alınması sağlanıyor arkadaşlar. Yani radyo alıcısı nasıl çalışır dediğimizde burada bunun değeri sağ değeriyle oynanarak dışarıdaki farklı radyoların dinlenmesi sağlanıyor arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. Kondansatör, bobin ve dirençten oluşan bir alternatif akım devresinde kaynağın frekansı arttırılıyormuş. Yani üçü de varmış. Frekans artıyor. Buna göre ohmik direnç değişmez. Arkadaşlar ohmik direnç dediğimiz yani saf direnç yani ısı direnci değişmez, doğrudur. Bu frekanstan etkilenmiyordu. İndüktans artar yani XL frekansla doğru orantılıdır demiştik. Dolayısıyla bu artar. Kapasitans azalır yani XC frekansla ters orantılıdır dedik. Dolayısıyla bu da azalır olacak arkadaşlar. Buna göre cevabımız Edirne seçeneği olacak. Şu soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alternatif akımın yönü değişkendir. Evet arkadaşlar alternatif akımın yönü sürekli değişkendir demiştik. Doğru akımın şiddeti sabittir. Hem şiddeti hem yönü sabitti arkadaşlar. Dolayısıyla B doğrudur.
alternatif akımda akımın en büyük değerine etkin akım şiddeti denir. Hayır, maksimum akım şiddeti Emax deniyor arkadaşlar en büyük akım değerine. Dolayısıyla bu yanlış olan şıkkımız olacak. Seri bağlı RLC devresinde kapasitans indüktansa eşitse devre rezonans halindedir. Arkadaşlar kapasitans indüktansa eşitse yani XC XL'ye eşitse evet rezonans hali bu durumda meydana geliyor demiştik. Bu da doğrudur. Alternatif akım doğru akıma dönüştürülebilir. Evet alternatif akım doğru akıma, doğru akım da alternatif akıma dönüştürülebiliyor. Fakat burada alternatif akımın doğru akıma dönüştürmesi daha ucuzdur, daha maliyeti azdır demiştik arkadaşlar. Evet buna göre cevabımız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi şu sorumuza bakalım. Bugünün son sorusu olsun arkadaşlar. Şekildeki alternatif akım devresinde lambanın parlaklığını arttırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır diyor. Yani lambanın parlaklığına bakacağız. Arkadaşlar 10. sınıfta parlaklık dediğimizde güç şeklinde ifade ediyorduk. Yani bir lambanın parlaklığının artması için harcadığı elektrik enerjisinin gücü artmalı diyorduk arkadaşlar ve I kare çarpı R şeklinde buluyorduk. Burada geçen akımın karesi çarpı R. Fakat alternatif akımda bu P yani güç değeri I etkinin karesi çarpı R şeklinde olacak biliyorsunuz. Isı enerjisine dönüşen maksimum akım miktarı değildi arkadaşlar. Etkin akım miktarıydı. Dolayısıyla etkin akımın karesi çarpı R şeklinde yazacağız. Yani devreden geçen I etkin değerine bakacağız. Bu artarsa ya da sabit kalıp direnci artarsa arkadaşlar ne yapacak? Gücünü arttırmış olacak. Hemen birinci öncüle bakalım. Üreticinin frekansını azaltmak diyor. Arkadaşlar üreticinin frekansını azaltmak direncin yani lambanın direncinde bir etki yapmazdı. Fakat bobinin XL'si azalırdı. Yani frekans da biliyorsunuz doğru orantılıydı. Frekans azaldığında bobinin direnci azalıyor. Peki bobinin direnci yani indüktif reaktansı azalırsa ne oluyor? Etkin akım artıyor değil mi? Yani daha az direnç yaparlarsa daha fazla akım geçecek ve buradan daha fazla akım geçerse lamba daha parlak yanacak. Dolayısıyla birinci öncülü alacağız arkadaşlar. Üreticinin frekansını arttırmak frekansı azaltırken daha fazla akım geçiyorsa frekansı artırırken daha az akım geçecek. Dolayısıyla bunu alamayacağız. Üreticinin etkin potansiyel değerini arttırmak. Burada arkadaşlar üreticinin V etkinini arttırdığınız zaman yani şöyle yazıyorduk hatırlarsanız V etkin I etkin çarpı direnç yazıyorduk ya da V etkin I etkin çarpı bu sefer empedans diyeceğiz. Bunların empedansını değiştirmeyip voltu arttırırsam tabi akım artacaktır. Dolayısıyla akımın artması da lambanın parlaklığını arttıracak. Dolayısıyla 3'ü de alacağız arkadaşlar. Buna göre ne yapılmalı? 1 ve 3 Edirne yapılabilir arkadaşlar. Bu şekilde alternatif akımı bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.